Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde vişne rengi ve ekru tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Çok şık, çok da kolay. Modelimizin duruşu bu şekilde. Kenarlarımız, patiğimizin tabanı, topuğu, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Model bu şekilde. Hem kolay hem de çok şık. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Numarayı ayarlayabilmek adına örerken sizlere mezura ile ölçüleri de göstereceğim. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimizi ön bölümünden, modelli bölümden başlayacağız hanımlar. Bu koyu renkli ipimiz ile 22 ilmek olarak. Öncelikle 22 ilmek atıyorum. Bu şekilde 5 oldu. 6, şöyle 7. 22 ilmeğimizi tamamlayalım gelelim. 22 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarına bir tane düğüm atıyorum. Geri döndüm. Haroşa örgü yapacağım. Yani ben haroşa örgüyü ilmeklerimi düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Yani haroşa. İlmekleri haroşa öreceğiz. Evet, son bir ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için son ilmeğimi örmedim. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi açık renkli ipimi ekleyeceğim hanımlar. Şöyle ipimi ayarlıyorum. Bu koyu renk ipimiz bekleyecek. Açık renkli ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Şöyle. Hemen ikinci ilmeğimi de örüyorum. İpimin ucunu burada şöyle kendisine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Açık renkli ipimize geçiş yaptık. Modele başlamadan önce böyle bir model için alt zemin oluşturacağız hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Henüz modelimize başlamadık. Modelimiz için alt zemin oluşturuyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Patiğimizin ön bölümündeki modelde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ördük. Şimdi aynı işlemi yine tekrar edeceğim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. İlmeklerimizi yine sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, toplam 4 sıra açık renkli ipimiz ile ördük hanımlar. Model için alt zemini hazırlamış olduk. Burada sonuncu ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için yine örmedim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu koyu renkli vişne ipimi elime alıyorum. Vişne çürüğü rengi ipimi aldım elime. Bu açık renkli ipim bekleyecek. Modelimiz hanımlar, modele başlıyoruz. Modelimiz toplam 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelde 1. sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi
Yanına ikinci ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. İlk 3 ilmeğimi normal örüyorum. Toplam kenar ilmeğiyle birlikte. Şimdi bakın hemen şu arada, bakın şu 2 ilmek arasında şöyle yerler var, gözenekler var. Burada bakın birinci değil, ikinci değil, üçüncü yere girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Her 2 ilmekte bir bu işlemi yapacağız. Bakın şu aradan 1, 2, üçüncü yerden şu aradan girerek ilmek çıkarıyorum. Şöyle öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Hemen şu aradan bakın 1, 2, üçüncü yere batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Her 2 ilmekte bir bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Tekrardan 1, 2, şu üçüncü yere girerek ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Yine aradan 3 ilmek alta inerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek alta inerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Model 2 ilmek ve katlar üzerine kuruluyor. Şöyle alttan yine bir ilmek çıkarttım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek alta girerek ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1, 2 ve 3 ilmek alta inerek ilmek çıkarttım ve kalan son 3 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ön yüzde ilk sırasını kurmuş olduk hanımlar. Toplamda bakın alttan kaç ip çıkarttık? İlmek çıkarttık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Modelde arka yüzdeyiz. İkinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri ters örüyorum. Bakın ikinci ve hemen yandaki üçüncü ilmeği ters ördüm. Ön yüzde alttan çıkarttığımız ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Aralardaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Alttan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzde ikinci sırada yapacağımız işlem bu şekilde. Şöyle. İki ilmeğimi ters ördüm. Alttan aldığım ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve kalan son 3 ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de modelimizde 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi hanımlar bakın şu aradan çıkarttığımız bir ilmek var. Sağında ve solunda da birer tane düz ördüğümüz ilmek var. Şimdi yapacağım işlem şu. Öndeki ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için böyle ördüm. Sizinki düzgün gelebilir, örgüye bağlı değişir. Şimdi ilmeğin yönünü değiştirdim. Bu alttan aldığım ilmeğin içinden şöyle girerek bakın şu 2 ilmeği birlikte şöyle bakın bu alttan aldığım ilmeği içinden giriyorum önce. Sonra da hemen sağındaki ilmek ikisine birden girerek ikisini örüyorum. Ardından bu alttan çıkarttığım ilmeğin içine sol şişimi takıyorum. Tekrardan solundaki ilmek ile ikisini örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yeniden bakın alttan aldığım ilmek var. Sağında ve solunda birer ilmek var. Şu ilmeğin yönünü değiştireceğim. Burada bir nevi sağa doğru kesim yapacağız. Bakın hemen bu ilmeği şöyle içten girerek sağındaki ilmek ile birlikte ördüm. Ardından bu ilmeğe şöyle tekrardan şişimi takıyorum. Solundaki ilmek ile birlikte örüyorum. Devam edelim, yine bir diğer modelimizi yapalım. Yine şu ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Bu uzun ilmeğin içinden girerek sağındaki ilmek ile birlikte ikisini kestim. Bu uzun ilmeğin içine tekrar şişimi takıyorum. Solundaki ilmek ile birlikte ikisini örüyorum. Bakın 3. modeli de yaptık. Modelin ön yüzde kuruluşu da bu şekilde hanımlar. Şöyle. Bakın 4.'yü de yaptım. Yine şu ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Önce uzun ilmeğin içine, sonra sağındakine girerek ikisini keserek ördüm. Tekrar uzun ilmeğe şöyle sol şişimi takıyorum. Solundaki ilmek ile birlikte keserek örüyorum. Bakın hanımlar, şeklimiz oluşmaya başladı. Devam ediyorum.
Diğer modelleri de aynı şekilde yapacağım. Bu uzun ilmeği sağındaki ve solundaki ilmeklerle birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Model burada şekilleniyor. 3. sırada. Son şeklimi veriyorum. Ve kalan son 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın. Modelimizin şekli bu aşamada bir miktar oluştu. Şimdi geri döndüm. Modelde 4. ve sonuncu sıramız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 4. sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Model kurulumu 4 sıradan oluşuyor. Bu kadardı. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Aynı modeli hanımlar bu defa açık renkli ipim ile yapacağım. Bu vişne rengi modelimi yaparken 3 ilmek örüp öyle alttan ilmek çıkartmıştım. Bu açık renkli ipimle yaparken de 2 ilmek örerek yapacağım. Model kaydırmalı bu şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek daha ördüm. Burada 2 ilmeğim oldu. Şimdi yine 3 ilmek alta iniyorum. 1, 2, 3. Şuraya indim. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 ilmek örüyorum. Yine her 2 ilmekte bir aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 3 ilmek alta inerek ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 ilmek örüyorum. 3 ilmek alta inerek ilmek çıkarttım. Yanına 2 ilmek ördüm. Bakın hanımlar. Böyle. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Şimdi 2. modeldeyiz. 2. modelimizi yapıyoruz. Modelin 1. sırasındayız. Şöyle her 2 ilmekte bir 3 ilmek alta inerek ilmek çıkarıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buradan da bir ilmek çıkartıyorum alttan ve son 2 ilmeğimi örüyorum. Modelin 1. sırasını yaptık. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yanındaki ilmeği ters ördüm. Alttan aldığım ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Aralardaki 2'şer ilmek ters örülüyor. Alttan aldığımız ilmekler, çıkarttığımız ilmekler alttan, onları örmüyoruz. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Bu şekilde. Ve son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde 3. sırada model şekillenecek. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın alttan aldığım ilmeğin sağında ve solunda ilmekler var. Yine bakın şu ilmeğin yönünü düzelttim. Bu içten girerek, bakın bu alttan aldığım ilmeğin içinden girerek sağındaki ilmekle birlikte ördüm. Bu ilmeğin içine giriyorum. Ardından ikisini solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Yine aynı model kurulumunu burada da yapıyoruz hanımlar. Model bu 3. sırada şekilleniyor. Bakın şöyle. Bu alttan aldığımız ilmeği sağındaki ve solundaki ilmekle birlikte bakın önce şöyle içten girerek sağa doğru kesiyorum. Sonra bu ilmeğin içine şişimi şöyle taktım. Solundaki ilmek ile birlikte örüyorum. Bakın hanımlar, şeklimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı burada. Üçüncü sırada modeli böylece şekillendirmiş olduk. Yine alttan girerek solundaki ilmek ile ördüm ve son kenar ilmeğimi de düz örerek modelin bu sırasını da böylece tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 4. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk modelde olduğu gibi bu 2. modelde de 4. sırada ilmeklerimi arka yüzde ters olarak
örüyorum hanımlar. Böylece ikinci modeli de tamamlamış olduk. Modelin birini açık renkli, birini de koyu renkli ipimiz ile aynı şekilde kuruyoruz. Sadece dediğim gibi kaydırmalı bir model. Yine son ilmeğimi örmedim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Diğer ipim ile aynı modeli tekrar başlatacağım hanımlar. Yani yapacağımız işlem şu. Koyu renkli ipimizle örerken kenara 3 ilmek örüyoruz. O şekilde alttan ip çıkarıyoruz. Sonra her 2 ilmekte bir aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu açık renkli iple modeli kurarken de kenara 2 ilmek örüyoruz. Ardından her 2 ilmekte bir alttan ilmek çıkararak modelin kurulumunu yapıyoruz. Model kaydırmalı olarak bu şekilde ilerliyor. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda bu modelden şöyle sayacak olursak ben böyle açık renk koyu renk olarak saymadım. Sadece bu vişne rengi modelimi saydım. Toplamda 5 model yaptım. Bakın başlangıç yeri şurası sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 5. model burada. Toplamda bu koyu renkli ipim ile birinciyi yaptık. Şimdi ikinci modeli başlatacağız. Şu açık renk koyu renk ayrı ayrı saymadım. Sadece bu koyu renkleri saydım. En son buraya 5 tane model yaptım. 5. modelimi yaptıktan sonra hanımlar 3. sırada en son ilmek ördüm. Modelin 4. sırasını örmeden bu yan bölüme geçtim. Şimdi buraya toplamda bakın ilk koyu renk modeli yaptık. Şimdi ikinciyi başlatacağız. Toplamda 5 tane koyu renk modelimiz olacak. Bundan koyu renk modelden toplamda 5 tane örelim. 5. modelde hanımlar en son modelin 3. sırasını yapalım. Orada buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 5 tane vişne rengi ipimle modelimi kurdum. 1, 2, 3, 4, 5. En son 5. modelimin ön yüzde 3. sırasını yaptım. 4. sırasında hanımlar haroşa örgüyle devam edeceğiz artık. Patiğimizin şu kenar bölümüne burada geçiyoruz. Artık ilmekleri haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada hanımlar ilmeklerimizi sırası ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Artık patiğimizin kenar bölümlerine bu aşamada geçmiş bulunuyoruz. Şöyle. İlmek yönü düzgün gelmediği için böyle alttan içten girerek örüyorum ilmeklerimi. Sonuncu ilmeğim kaldı, onu da ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Buraya bu şekilde haroşa örmeye devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi tekrar haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz öreceğim. Böylece burada 2 diş haroşamız oluşuyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Baktığımızda hanımlar bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar şuraya toplamda 22 diş yani 22 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi ben buraya toplam 22 diş haroşamı öreceğim, geleceğim. Sonra sizlere mezura ile toplam ölçüyü vereceğim. Boydan ölçüyü vereceğim. Sizler bu ölçüye göre belki buraya 24 haroşa yaparsınız. Belki 20. Hani sayı değişebilir vereceğim ölçüye göre. Şimdi ben buraya haroşalarımı örüp geliyorum. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, ben toplamda 22 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi sizlere ölçüyü vereceğim. Mezuramı kaybettim fakat şöyle elimde metrem var. Bununla ölçerek vereceğim kaç santim olmuş diye. Bakın hanımlar, hiç esnetmeden ölçüyorum. Şöyle önce göstereyim. Bakın haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Hiç esnetmeden olduğu gibi bakın koyarak ölçeceğim. Şöyle. Bakın ucuna tutuyorum. Burayı 16,5 santim olarak örmüşüm. Sizler
22 santime ördüyseniz 16,5 santim, 22 diş haroşa ördüyseniz ve 16,5 santim olmadıysa şayet buraya birkaç sıra daha örebilirsiniz. Ya da ben 40-41 numara yapmak istiyorum diyenler 1 santim daha fazla örebilirler. Yani 17,5 santim gibi. 35-36 numara yapacağım diyenler de 15,5 santim olarak bu bölümü örebilirler. Haroşa sayılarını ona göre ayarlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Bu kenarımızı bitirdik. Bakın şu iç taraftaki kenarımız oluyor bu. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Hanımlar burada biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Buna önem verelim. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Buradan kolay ilmek çıkartabilmek adına gevşek kesim yapmamızda fayda var. Şöyle ilmeklerimin hepsini esnek olarak kesiyorum. Bu şekilde. Tamamı kesiliyor hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şuraya 2 tane zincir atacağım. Bölüm sökülmesin, sağlam olsun diye. Ve ipimi artık buradan şöyle kesiyorum. Şöyle patiğimizin şu kenarını bitirdik. Şimdi hanımlar patiğimizin diğer kenarına başlayacağız. Burasını 22 ilmek olarak yapmıştık. Bakın şu uç kısmından itibaren bakın başlangıç ipi burada. Buradan itibaren 22 kenar ilmek yerlerini sayacağız. 22. ilmek yerinde buradan ilmek çıkaracağız. Şöyle hemen şurada kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hemen şuradaki 22. kenar ilmek yerine bakın sayarak geldim şuradan. Buradan ilmek çıkaracağız sırasıyla. 22 tane kenar ilmek yeri saydık. Buradan bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın şu ikinci ilmeğim. Hemen burada ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Bakın sırasıyla işte kenar ilmek yerim var. İlmeğin iki kanadına birden girerek buralardan ilmek çıkarıyoruz. 22 ilmek saymıştık. Kenar ilmek yeri saymıştık. Buradan toplamda 22 ilmek çıkaracağız. Şöyle bakın sırasıyla ilmek çıkarıyoruz. Şurada 6 ilmek oldu. Şu uca kadar toplamda 22 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar şu uca kadar buradan 22 adet ilmeğimi çıkarttım. Diğer kenara başladık. Burayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapacağız. 22 ilmek ile buraya haroşalarımızı öreceğiz. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Diğer kenara bu şekilde başlıyoruz hanımlar. İlmeklerin hepsini öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu kenarına toplamda 22 diş haroşa yapmıştım. Burası da eşit olacak. Patiğin bu kenarına da 22 diş haroşamızı öreceğiz. Sizler şu bölüme kaç diş haroşa ördüyseniz buraya da aynı sayıda haroşalarınızı örmeniz gerekiyor. Farz misal burada 25 diş haroşanız varsa burası da 25 diş olacak. Burada 20 diş haroşanız varsa burası da 20 diş haroşa olacak. İki kenar birbirine eşit olacak. Şöyle baktığımızda hanımlar bakın patiğimizin görüntüsü, yan görüntü şöyle. Biz şu kenarını öreceğiz. Şimdi hep birlikte diğer kenar ile eşit şekilde bu kenarımızı da örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin diğer kenarını da ördüm. 22 diş haroşam var burada da. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi esnek gevşek bir şekilde kesiyorum. İkişer ikişer topluyorum bu şekilde. Patiğimizin üst bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kesim bitince patiğin tabanına başlayacağız. Bu şekilde. Dediğim gibi bakın gayet gevşek kesim yapıyorum burada. Çünkü topuk yapılırken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkacak. İlmekleri rahat çıkartmak için gevşek şekilde kesimimizi yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim.
Şimdi bakın patiğimiz şöyle V şeklinde hanımlar. Şu kesim yapıp bitirdiğimiz yerden itibaren başlayarak yanlardan ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin şu şekilde tabanını öreceğiz hanımlar. Bunun için şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Böyle kapalı uçlu bir şiş. Yine 3 numara. Hemen şu ilmeğimin olduğu yerden itibaren hanımlar bakın sırasıyla şu öndeki kenar ilmek yerlerine girerek bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla buralardan ilmekler çıkarıyorum. Burada bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Buna dikkat edelim. Patik tabanımız daha sıkı, daha sağlam olsun diye. Sırasıyla bakın şöyle. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmek olmuş. Bu şekilde hanımlar buradan şu uca kadar, sonra da bu uçtan bakın şöyle şu uca kadar çıkaracağız. Sonra bakın şurada da kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Sonra da buradan diğer uca kadar şöyle ilmekler çıkaracağız. Burada dileyen müfnalı şiş de kullanabilir. Dileyen ben gibi normal düz şişlerle de yapabilir. Bu uçtan bu uca kadar, diğer uca kadar bakın V şeklinde şöyle buraya kadar ilmekler çıkaracağız. Ben buradan buraya toplamda 87 ilmek çıkarttım hanımlar. Siz şuradaki haroşa sayılarını benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız 3-5 ilmek fazla olur. Ya da 22 diş değil de buraya 20 diş, 19 diş haroşa yaptıysanız buradaki ilmek sayıları benimkinden, bu çıkaracağınız ilmek sayıları benimkinden eksik olabilir. Dediğim gibi ben bu sayılarla bu uçtan diğer uca 87 ilmek çıkarttım. Şimdi buradan şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, bu uçtan diğer uca kadar toplam 87 ilmeğimi çıkardım. Geldim, şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine sırasıyla haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak taban kesimini yapacağız hanımlar. 87 ilmeğim vardı. Öncelikle buruna 7 ilmek ayıracağım tam orta kısma. Geriye 87'den 7'yi çıkarttık. Geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Taban ayrımını bu şekilde yapacaksınız hanımlar. Toplam ilmek sayısından buruna ayırdığınız ilmeği çıkartıyorsunuz. Geriye kalan sayıyı da iki yana eşit paylaştırıyorsunuz. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için şu ilk kenardaki 40 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bu ilk kenardaki 40 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu solda da 40 ilmeğim kalıyor. 7 ilmekten sonra geri döndüm. Hanımlar, bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi almıştım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geri dönüyorum. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşamız oluşturduk. Tabanda 11 ilmek olana kadar yanlardan her sırada birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de şuradan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim.
11 oldu. Şimdi 11 ilmek ile hanımlar tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak. Yapacağımız şu. Tabanda 11 ilmeğim var. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmek örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 11. de yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yapılacak işlem böyle. Her sırada ilmek saymaya da gerek yok. Bakın taban ile kenar arasında şöyle ayırınca ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gideceğim. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kestim. Geri dönüyorum kesimden sonra. Yine bakın. Taban ile kenar arasında ayrık görüntü var. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bakın sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 11 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmekle patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Şu topuk bölümünü yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın şu anda ön yüzdeyiz. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 kaldı. Bu son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde hanımlar 10 ilmek kaldı. Şimdi bu aşamada yapacağım işlem şu. Bakın kenar ilmek yerleri var. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Yine son 2 ilmeğimi kestim. 10 ilmek kaldı. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri döneceğim. Ön yüzde çıkaracağım. Böyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkasını böyle örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son ikisini kestim. Geri dönüyorum. Hemen şuradaki bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğin topuk kısmı bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani buralarda şurayı açayım, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim yine. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Artık patiğimizi tamamladık. Kesim işlemini yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Patiğimizin bu boğaz kısmı biraz daha sıkı, sert dursun diye, ayaktan çıkmasın diye tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle hanımlar şu ipi de gizleyerek götürelim. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topladım.
İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bunu çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Çok sıkarsak bu defa da patik boğazı çok dar olur. Ayak girmez. Orta halli bir kenar oyası yapmaya özen gösterelim. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin çevresini bu şekilde hemen şuraya kadar, sonra geri döneceğiz ta ki ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı bu şekilde tamamladım, geldim. Buraya bir tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Öncelikle ipimizin ucunu gizleyelim. Çünkü ayağı giydikten sonra bu uç dışına çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle şöyle sıkılayarak arkaya doğru ipimin ucunu gizliyorum. Şöyle güzelce gizledim. Evet, bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın. Diğer kenarımız. Hatta şu yandan ilmek çıkarttığımız yerler, burası yeri bile belli değil. Baştan sona dikişsiz yaptık patiğimizi. Çok güzel, çok hoş oldu. Buraları haroşa örgü olduğu için ayağı saran esnek bir yapısı var. Hemen patiğimi bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızdaki duruşuna bakalım. Gayet kolay bir modelde, örmesi zevkli, çok eğlenceli, hoş bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar, model böyle. Tabanımız, topuğumuz, kenarlarımız, model bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.